Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almadıkları yetmiyor gibi beni de içeri almadılar. Çıkmadan size etrafı göstereyim. Bak bu kısım karavanlar için. Sen yaptıysan ben de yaparım diye düşünerek algılamanızı tercih ederim. Ki benim yanımda biliyorsunuz bir de kedi köpeğim var. Ortam o kadar rahat ki hiç gidesim gelmedi o kalabalığın içine. Domuz eti var mı yok mu uğraşacağım ama geldim. Hem biraz dinleneceğim. Yürüyor oluyorsun. Grande Ile ismi, yani büyük ada demek. Şimdi sizi oraya götüreyim. Bak şuraya çektim. Şurada çocuklu köpekli bir aile var. Onların yanına çektim. Bizimki de tasmasını kendi gezdiriyor. Neyse gel öyle. Güzel yer ama. Fiyatı da iyi. Hem kafa rahat. Ay doğru mu çektim, yanlış mı diye düşünmüyorsun. Nereye çıktı? Önden çıktı. Ne arıyorsun orada acaba? Hadi gel. Geri dinemez şimdi, şunu indireyim. Yorulduk. Gel şunu takalım. Gel yavrum, burada çok araba var. Gel kucağıma gel hemen. Yanda da köpek var. Bir aile var yanında. Gel kızım. Üzgünüm, bağlamak zorundayım. Araba gelir. Şişini yap. Aşağı. Nereye bağlayalım seni? Pomponu alanda tutmanın triği yatağını koymak. Yoksa gezinip duruyor. Yatağını bırakamıyor. Bir sürü gece karavan gelmiş. Burada da var. Arkada da vardı demin. Şurası normal park. Çok güzel ya bu olay. Çoğu Avrupa ülkesinde var. Zaten gittikçe gösteriyorum ya size. Böyle karavanlar ayrı yer yapıyorlar falan. Gidelim mi? Gezmeye gidelim mi? Valla sütlaç sabahtan beri dışarıdaydı. Kendi geçti oturdu yerine. Camları çok az aralık bıraktım karşılıklı. Birkaç saat biz gezip geleceğiz pomponla. Değil mi kız? Valla normalde merkeze gidecektim ama şu an çok yorgunum. Zaten yarın tüm gün buradayım. İnşallah yarın gezeriz. Güzel iş ya. Bak 9.80 euro ödeyeceğim park alanına. Ve bu aldığım kartla da tramvaylar çıkış yapana kadar, yani yarın akşama kadar ücretsiz. Yani otobüsler de ücretsiz bu arada ve aynı kartı 7 kişi de kullanabiliyormuş. Çok iyi olay değil mi? Mesela ailecek gelmiş karşıkiler, 3 kişiler ya da 4 kişiler. Buraya geliyorsun, park ediyorsun. 9.80 euro, 10 euro de. Ama tüm toplu taşıma ücretsiz. Güzel iş. Hepsi böyle mi bilmiyorum da Park and Ride olan P plus, yani P artı R yazıyor böyle park alanlarının orada. Birçok yerde var bundan ama onlar da böyle gel. Hoş. Küçük enişte. Çıkmadan size etrafı göstereyim. Bak bu kısım karavanlar için. Şu sağ tarafta otobüsler ve diğer araçlar oluyor. Gece bayağı karavan gelmiş. Ha, çöpümü atacaktım. Eğer geceyi bugün aşarsam artı 20 euro daha ödemem gerekiyormuş. Sanırım uzun kalmayı önlemek için yapmışlar. Kart veriyor ya size otopark girişte. Aldığım kartla bugün tramvay, otobüs ne varsa hepsinde ücretsiz gezebileceğim. Sadece burada dikkat etmeniz gerekiyormuş. İlk bindiğiniz tramvayda ya da otobüs neyse validate etmeniz gerekiyor. Yani kartı bir kere makineye okutmanız gerekiyormuş. Ve o kart sadece sizin için de değil. Mesela ailenizle geldiniz, 7 kişiye kadar
geçerli. Çok güzel ya. Şimdi ben merkeze gidiyorum. Strasbourg'u gezeceğiz. Park ettiğim yer şu karşı taraf, sağ taraf. Zaten burada gösteriyor. Şimdi şu tarafa gideceğim muhtemelen. Tramvaya. Size kuş seslerini dinleteyim. Zaten burası herhalde istasyon. Park burası. Sola dönün. Hissi de güzel ya. Tabelalar Fransızcaya döndü ya. Keyifli oluyor yani böyle görmek. Daha şimdiden çantasını almadığıma pişman oldum ama geride dönmek istemiyorum. Arada yere koyarım kızımızı. Çok iyi ya. Bak şu arkadaydı. Karavanı koyduğum yer. Tramvay burası. Tramvay durağında var diyordu validation. Bakalım. Şunu okutayım olacak mı? Bak kart bu. Ne yazdı? Bonjour dedi. Okey. Herhalde validate oldu. Kucağıma gel. Tramvaya gidiyor. Biniverdik ama doğrusuna mı bindim bilmiyorum. Geldik. Burası ana istasyon gibiymiş. Tam merkezi zaten. Homme de Fer diye geçiyor. Şimdi bu ana durakta inince direkt zaten Strasbourg'un eski şehrine yürüyor oluyorsun. Grande Ile ismi, yani büyük ada demek. Şimdi sizi oraya götüreyim. Ben de daha önce gittim ama çok hatırlamıyorum açıkçası. Hem size biraz Fransa ortamı göstereyim. Yani doğru dürüst tabela bile görmediğim hani ülke değiştirirken geçişten sonra böyle ortamın değişmesi çok garip geliyor. Çok güzelmiş bak burası. Şurada bir pazar var. Kız girmiş. Çok güzel. Bakalım mı neler var pazarda? Cici çantalar. 20 euro. Bak şu çanta. Çok tatlı bak, güzel, el yapımıdır. Bol bol çanta var. Yalnız pazarın kurulduğu yere de bakın. Tam böyle meydana kurmuşlar. Böyle şirin güzel elbiseler var. Hiçbir şey alma modunda değilim Allah'tan. Pazarın çıktığı yere bak. Tamam, gitme. Burası Kleber bölgesi. Yani alışveriş sokağı burası. Burası da bayağı ünlü bir alışveriş merkezi. Şimdi girmeyeceğim. Hava çok güzel çünkü. Şimdi Grande ile gidiyoruz Büyükada'ya. Pomponu bir daha almayacağım yanıma. 1-2 saat yürür gelirim. Beni çekiştirip duruyor sürekli. Kamerayı sallıyor. Geldik. Çok güzel. Bir sürü kanallar var tabi. Şöyle bir çekelim. Tabii ki klasik kilitler. Şuraya bakın.
little Yeah. that is short level. Boys? Yes, a little boy. You taxi or what? You can see him at the sun. Notre Dame'a geldim. Ama o kadar sıcak ki. Pompona gülüyorlar yine. Sıcakta gezmek, hele pomponla yere koysam yetişemiyor. Kola alsam kolumu ağrıtıyor. Böyle her yer çiçekliyor Fransa'da. Çok güzel oluyor. İnsanın içi açılıyor. Tabii yolda gördüğü her köpeğe durduğu için ve pomponu sevmeye çalıştıkları için 5 dakikalık yol 15 dakikaya çıkıyor. Su vereceğim kızıma, ben de susadım. Hemen aldılar elimden. How old is he? 8 years old. 8. Yeah. She's small one. Dedim madem seviyorsunuz bir tutun, ben fotoğraf çekeceğim. Katedral çok büyük. Yani şu anki kameranın kadrajıyla gösteremem. Diğer telefonu çıkartacağım şimdi. Baksanıza. Yani küçük açıyla aldım mecburen. O kadar büyük ki. Pompona'nın fotoğraf karelerinde çıktıktan sonra yolumuza devam. Ay herkes dondurma yiyor. Dondurma mı yesek? Tam böyle katedralin önünde bar var. Kafe bar. Yanındaki sokağından klasik yine hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var. Karavanda tam da bu boy tepsi var. Olmasaydı alırdım. Sokakların güzelliği. Şimdi Strasbourg'un önemini biliyor musunuz bilmiyorum ama Avrupa Parlamentosu burada. 5'te kapanıyormuş. Yaklaşık 1,5 saat var. Tramvayla gideceğim. Size de bir göstereyim. Önemli bir konum çünkü. Sonra otururuz. Bir yerde soğuk bir şey içeriz ya da dondurma yeriz. Gerçekten Ağustos havası var. Yani pompon da beni çok yordu bu arada bu sıcakta. Zaten bir yandan çekim yapmaya çalışıyorum. Bir de pomponu çekmeye çalışıyorlar falan. Çok dağıldım. Gel araba. Çok güzel ya. Bu sefer de tramvay E'ye binecekmişim. Bu Petit France'ın olduğu yere geldim. Tekrar geri döndüm yani. Sabah yürüdüğüm bu eski evlerin olduğu. Zaten tramvaylar şurada. Ne güzel, sonunda böyle güzel güzel giyinen kadınlara denk geldim. Böyle şıkır şıkır elbiseler, topuklular falan. Almanya'da çok nadir yani, turistik yer olmadığı sürece çok görmüyorum açıkçası. Böyle insanın içi açılıyor ya Fransa'da. Tabii çok güvenli bir memleket değil burası ama tramvaya yürüdüğüm yol burası. Bir sürü kanal, yemyeşil. Bir taraf zaten tarih. Çok güzel yer ya. Bayıldım. Şimdi herhalde şuradan bineceğim tramvaya. Burası da çok güzel bir avlu. Bakar mısınız? İnsanlar oturmuş zaten gölgesine. Çok güneş olduğu için net görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şimdi doğru yere geldim. Şu karşıya gitmiştim. O da Republic durağı ama o dönüş demek ki. Tam meydandaki. Çok dolu. Dört durak var. Parlamento durağı burası. Burada indim.
Şöyle cam bir bina dediler. Muhtemelen şurasıdır. İşte burası. Şimdi Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nun önündeyim. Buranın önemini biliyor musunuz bilmiyorum. Avrupa Birliği ile alakalı kararların tamamı burada alınıyor. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almadıkları yetmiyor gibi beni de içeri almadılar. Saat geçmişti de bir de köpek var bu arada. Köpekle de almıyorlarmış zaten. Yani gelince bence burayı da içeri girip bir görün. Ben göremeyeceğim maalesef çünkü yetişemedim saate. Yani değişik bir deneyim olabilir. Pompon artık yorgunluktan park alanına geldim şimdi. Direkt zaten parlamentonun oradan tramvayla geliniyor. Pomponu bırakacağım. Biraz dinleneceğim. Hem telefonumu falan şarj edeyim dedim. Kendimi de şarj edeyim. Akşam artık sadece bir şey içmeye çıkarım diye düşünüyorum. Çok sıcak. Gerçekten aşırı sıcak. Ayakkabı ayağıma yapıştı. Pompon çok yoruldu. Karavana bırakacağım onu. Prochaine station, Montreuil. Yer biti. Oo, bayağı gelen olmuş yine. Neden yürümüyorsun? Ben de baba gibi. Hadi. Vallahi domuz eti var mı yok mu uğraşacağım ama geldim. Hem biraz dinleneceğim. Kendi yemeğimi yaptım. Tavuk vardı. Tavuk yaptım. Salata yaptım. Çok az da pilav yaptım. Acılı ekşili sos aldım. Şöyle sweet chili diye geçiyor ya. Seviyorum onu tavukla. Sütlaçlı arabanın altında. Böyle daha iyi oldu. Bir iki menüye baktım. Ya kruvasan sandviç yiyeceğim. Ya da arayıp duracağım domuz eti olmayan bir şey. Bu gece 2'ye kadar ekstra ücret ödemeden kalabiliyorum. Vallahi ortam o kadar rahat ki hiç gidesim gelmedi o kalabalığın içine. Çay yaptım. Şimdi düşündüm. Tramvaya bir daha bineceğim. Ki tramvaylar çok kalabalık. Almanya'daki gibi rahat değildi. Yani benim olduğum yerdeki gibi. Sütlaç hiç durmuyor. Allah'ım. Şöyle olmuş. Normalde 9.80 10 euro gibi bir şey yazıyor ya burası. Şimdi ben 24 saati geçirdim burada. Yani saat geçti. 15 euroya yakın bir şey şu an. Burada 24 saat geçti diye. Herhalde gece 2'ye kadar bu civarlarda bir şey öderim diye düşünüyorum. Dün akşamdan bu yana. Burada kalmayacağım herhalde gece. Biraz dinleneyim. Çayımı falan içeyim. Hava çok geç karardığı için. Zaten gezmek istediğim her yeri gezdim. Orada da kendi güzel çayım gibi olmadığına göre burada içmek daha güzel. Değil mi Pompoy? Yani günü kaybetmemek adına uyumamak için direniyorum. Ne oldu? Gel. Ekrana gel. Bak ben de kavga ediyor. Ama olarak rahat hissettim park yerinde. Biraz Fransa'dan çekiniyorum açıkçası. Buranın da yorumları iyiydi, fena değil. Yani böyle çekindiğim yerlerde riskini almıyorum ya her zaman. Hani ücretsiz kalayım derdinde değilim yani. Parasını verip en azından kafanın rahat etmesi lazım. Sütlaçı sabaha kadar dışarıda bırak, sabaha kadar yorulmuyor.
Şimdi turdan ne hatırladım biliyor musunuz? Fransa'da benzinlikten benzin alırsanız sizden bir provizyon çekiyor. Maksimum 120 euro muydu? Tam hatırlamıyorum ama bayağı yüklü bir para çekiyor. Provizyonda tutuyor onu. Daha sonra bir gün sonra siz kaç litre aldıysanız o kadarını charge ediyor size. Bilginiz olsun. Bunu birkaç kere motosiklette yaşadım. Birkaç kere değil, Fransa'da hep böyle oldu. Hep bir gün provizyonda maksimum tutar kaldı. Sonraki gün kart normal tutarı gösterdi. Yani Fransa'da böyle bir şey yaşarsanız dolandırılmadınız. Niye böyle bilmiyorum. Çok saçma. Çünkü kendiniz ödeyip gidiyorsunuz bu arada. Burada da. Colmar'a gidelim. Colmar da çok güzel. Aslında bu Le Petit France var ya, oraya çok benziyor. Ama gelmişken oraya da gideyim. Oradan sonra da yavaştan dönüşe geçerim. Çok fazla içerilere gitmeyeceğim. Çünkü 4-5 günüm var zaten. Bir günde dinlenirim. Ama bu his bağımlılık yaratıyor. Yani şu an mesela yine karavandayım. Yine dışarıdayım. Ama farklı bir ülkede olduğumu hissediyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Yani bir Fransa havası gerçekten var burada. Yani burada ya şu an otururken bile Almanya'da olmadığımı hissediyorum mesela. Her yerde çok farklı hayatlar dönüyor. Sonunda içeri sokabildim sütlaç hanımı. Ben gidiyorum. Etrafı topladım. Tamam. Ay, sandalye almamışım. Çığlık. Kahvaltı yaptıktan sonra Colmar'a geçeceğim muhtemelen. Buranın çıkışı nasıl acaba? Ortam çok hoş ha. Tabii bakayım diğer güne geçmiş mi? Diğer güne geçmişse ödeme, o zaman kalırım. Şimdi buranın çıkışı nerede arkadaş? Ben anlamadım ya. Normalde 10.20 euro. İşte dün akşam 7.30'dan şu an saat 22.30. Ama 4 euro da tax, city tax bir şeyler almış. Anlamadım, tam bakacağım detaylı. Buradan araçlar çıkıyor, bariyer var. Tepede de şey var. Benim araç geçmez. Çünkü sağda solda bak şey var tepede. 1.98 mi ne şey metre. Bu kadar da kırmızı ışık. O kadar çok var ki merkezde. Baksanıza. Yani şu an görebildiğim 4 tane kırmızı ışık var. Önümdeki dahil. Vallahi burada trafik hiç Almanya'daki gibi değil. Burada trafik biraz daha İstanbul gibi. Biraz daha hışımlılar yani. Almanya'da sakin. Hala merkezindeyim bu arada. Başka bir park yerine gidiyorum. Bir sürü ışık var. Altta da küçük ışıklar var. Üstte de var. Yani yukarıyı görmezsek diye mi altta da var acaba? Görüyor musunuz? Bak, görüyor musunuz? Şuradan sağa kaçmam lazım. Böylelikle neden Almanya'nın iyi bir seçenek olduğunu anlamış olduk. Bak, kaç aydır Almanya'da kullanıyorum şu karavanı. Şu hareketlere hiç denk gelmedim yani. İnsanı stres yapıyorlar ya. Hışımlılar ya böyle. Gerildim resmen. İyi de ben buraya giremem ki.
Geceye bırakmasaymışım, iyiymiş bu işi. Neyse şimdi kalayım burada. Dün akşam bayağı bir normal otoparkta kaldım. Araç otoparkında. Tabii ben şöyle geldim, zaten saat çok geçti. Direkt yattım. Yani karavan gibi davranmadım. Zaten davranmıyorum öyle çok da. Bunu çok önermem. O önerilen yere gittim gece ilk önce. Ama karavan yasakmış. O yazmıyordu internette. O yüzden biraz ona aldandım. Bugün Kolmar'a gidiyoruz. Bir de oraya uğrayalım. Hoş, bugün cumartesi ve tıklım tıklımdır herhalde. Çünkü çok turistik bir yer. Bugün hiçbir şey yapmayacağım. Sadece tost yaptım. Bir saat falan yolum var. Gözümde bir şey var, onu alacağım. Allah. Ben de oyun yap. Birkaç tane şeyi gözüme kestirdim park alanına. Ücretli olsa da olur. Çünkü bugün cumartesi. Şöyle rüzgar gelir mi acaba size mikrofondan? Ya bu Kolmar yolu zaten şöyle, ben ana yoldan gidiyorum ama ana yoldan gitmeme rağmen her yer çok yeşil. Bazen bu yeşilliğin içinden de geçiyorsun. Daha da daralıyor yol falan. Çok güzel. Bu arada ben daha önce gelmiştim buralara. O yüzden her yere uğramayacağım bu sefer. Direkt Kolmar'a gidiyorum ama burası çok ünlü bir rota aslında. Alsas şarap yolu. Bu yol boyunca, rota boyunca bir sürü üzüm bağından falan geçiyorsun. Şarap tadımları yapıyorsun ve en önemli özelliği de, şimdi Kolmar'ı göreceksiniz. Birçok yapılar Kolmar'daki gibi o kadar eski, o kadar güzel. Yani aslında dün gittiğim, Strasbourg'da gittiğim Le Petit France'e de çok benziyor gittiğim yerler. Hani hepsi birbirine benzediği için tek tek uğramayacağım bu sefer. Ama bu yolu mutlaka, yani Eggusheim var mesela. Eggusheim de çok güzeldi gerçekten. Ama en çok bilinen Kolmar yine de. O yüzden oraya gidiyorum. Size orayı göstermek istiyorum çünkü. Hava da çok güzel, keyfimiz yerinde. Ne demişler? Nerede hareket, orada bereket. Yol efsane. Bugün çok kalabalıktır Kolmar. Bakalım şimdi yine dünkü gibi bir yer buldum. O paralı ödediğim yer gibi. Yine günlüğü bakalım maksimum 20 euro falandır. Aracı şöyle güvenli bir yere çekeyim. Bugün öylece takılacağım. Asıl gezmeyi yarın yaparım diye düşünüyorum duruma göre. Bu arada son bir iki videoda size gösteriyorum ya, hani şöyle su alıyorum, böyle boşaltıyorum bilmem ne falan. Uzun yolda olmak demek karavanda arkadaşlar aslında bu demek. Onu bilir. Şimdi bazı YouTube videolarını izliyorsunuz ya da işte Instagram hikayelerini. Adam hafta içi çalışıyor. Hafta sonuna bir kere dolduruyor suyunu ya da her şeyini ayarlıyor, çıkıyor. Ama bunu uzun döneme yaydığında, yani sürekli bu karavanın içinde yaşadığında, kendinden önce karavanın ihtiyaçlarını gidermek hayatının bir parçası, hatta çok büyük parçası olacak. İşte elektriğim var mı, suyum var mı, aman işte mutfak giderim doldu mu vesaire. O yüzden bunları göz önünde bulundurun. Bence bunlar hamallık değil. Eğer her şeyin bir bedeli var çünkü hayatta. Eğer bu işleri yapmaya okey olursan her ülkede, her köyde, her yerde bir evin olur. İnşallah Allah herkese bir gün bu hissiyatı tatmayı nasip eder. Sen yaptıysan ben de yaparım diye düşünerek algılamanızı tercih ederim. Ki benim yanımda biliyorsunuz bir de kedi köpeğim var. Bu burada. Bu arada tabii bu motosikletle yaptığım tüm turla da alakalı olabilir. Yani her gittiğim ülkede mutlaka bir tanıdık, bir takipçi, bir arkadaşımızla karşılaşıyorum.
Yolda bile karşılaşıyoruz yani, camları indiriyorlar, selam veriyorlar, sayfamı gösteriyorlar falan, hani takip ediyoruz falan diye. Bu beni çok mutlu ediyor öncelikle. Ama tabii bu şey demek değil arkadaşlar. Yani o içeriğimle de biraz konu farklı anlaşıldı ama yolda karşılaşmak ayrı bir şey. Gelip kurulduğun yerde karavanın başında beklemek, karavanında insanı rahatsız etmek çok ayrı bir şey. Lütfen bu ayrımı yapalım. Lütfen karavanı bir hane olarak görün. Bunu o kesime hitap ediyorum, herkese değil. Karavan bir hanedir, benim evimdir. Dolayısıyla sen istediğin zaman çat kapı gelmemen gerekir. Bunu da yine bu videonun içine gömeyim ki, çünkü çıkıyor Almanya'da maalesef yine bir iki çıkıyor. Böyle işte 2 selam verdin, 2 gül yüz gösterdin diye işte geçerken uğradım, tıkladım. Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey kabul etmiyorum yani. Öylelerine zaten direkt seti koyuyorum. Ama yolda denk gelmek, böyle karşılaşmak. Ya öyle farklı yerlerde denk geliyorum ki, ya işte sabahın da mesajını almış oluyorum, denk geliyoruz falan. Normalde kimse bilmiyor bir sonraki günlerde olacağımı. Siz de anlık zaten takip etmiyorsunuz. Hikayelerde bile anlık paylaşmıyorum bu arada Instagram'da. Konudan konuya atlıyorum ama yanımdan da bir sürü motor geçti bugün. Çok özledim ya. Öyle böyle özlemedim. Yani çözülecek çok işim var buralarda. Ama zamana yaydım. İnşallah. Yani mevcut günümün tadını çıkarmaya çalışıyorum. Zaten yazın okul bitecek. Bol bol düşünmeye vaktim olacak. Sapağına girdim. Yani bir 10 dakikaya herhalde şeyde olacağım, o işaretlediğim park alanında. Döner kavşaktan çıkın. Okey. Size yol boyu çekim yapmak isterdim ama o kadar keyifliydi ki yol. Onu ziyan etmek istemedim. Açtım müziği. Döner kavşaktan çıkın. Hafif sağa yönelin. Tabii biz Old Town'u gezeceğiz birlikte. Allah Allah, direkt buradan geçirdi. 2.6. Doğru mu gidiyorum? Doğru. Bak burada dikkat ha. Büyük karavan sahipleri. Ben de park alanına giriyorum sandım da tünelin boyutunu söylüyormuş. Ama hava çok sıcak. Yani hele bu saatten sonra motor yolculuğu var ya, of, o montlarla ne zor. Yine en güzeli bence motorla Eylül başı. Yani böyle 10-15 günlük iznin varsa çık Eylül 1'de yola 15'ine kadar. Zaten 15'inden sonra başlıyor Avrupa'da yağışlar, şunlar bunlar. Hoş, her zaman var burada yağış da. En azından hava çok basık olmaz. Olaya bak, iPhone'u unutmuşum camın önünde. Sıcaklıktan kapandı ve son 5 dakika rotayı hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum hem de. Nerede soğuyacak bu? Bir yerde durmam lazım. Şu karavanı takip etsem o doğruya mı gidiyordur acaba? Benim bir yerde durmam lazım. Hiç yol bilmiyorum. Şu an nereye girdiğimi de bilmiyorum. Arkamda da arabalar var. Bir dörtlü yaksam. Şimdi soğuk espri yapsam soğur mu acaba? Arkadaş ya, 5 dakika dayanamadın mı? Şöyle biraz
estireyim. Önce soğuması gerekiyor, evet. Heh, ekran geldi. Yolu aç da bari bana. Ben nereye gidiyordum? Aynen 2 dakika diyor. Herhalde doğru girmişim. Olacak iş mi ya? Sen Almanya'da olsam hemen biri gelirdi başıma. Burada duramazsın. Doğru 500 metreden girmişim en azından. Hadi şu ışığı geçelim diyecektim ama yine geçemedik yine. İnşallah yer vardır. Çünkü dünkü yerde ben çıkarken doluyordu. Bayağı gelen giden oldu. Ve buralarda çok karavancı var. Bayağı da var. Hadi inşallah yer bulurum. Görüyor musunuz bilmiyorum da bayağı karavan var. Şurada bir yer gördüm. Duş VC yokmuş burada. Çekme karavan almıyormuş. Sadece motorhome. Aa çok iyi. Çamaşır makinesi var. 20 kilo, 6 kilo. Bakayım duruma göre belki. Ama kurutması var mı acaba? Kendinden kurutmalıdır diye düşünüyorum. Öndekiler bayağı uğraştı da. Önden ödeme yapmak gerekiyormuş. Sanırım 16 euro ama bakarız şimdi. Şöyle arkalara gidelim diyorum. Thank you. Bye. Pompon çok komiksin.